Merhabalar, ben İbrahim Çevikoğlu. Bugün sizlerle ihracata nasıl başlarım konusunu işleyeceğiz. Özellikle son dönemde döviz kurlarının yükselmesi ve iç piyasadaki daralmalarla birlikte biz de ihracat yapsak mı diyen birçok firmayla karşılaşıyoruz. Hem işveren olun hem de personel olun mutlaka firmalarımızı bir ihracata başlatabilsek mi diye herkes içinden bir şekilde geçiriyor bu dönemde. Tam da bu konuyla alakalı usul anlamında nasıl başlamalıyız veya şu anda şunları yapıyoruz, neyi yaparsak daha ihracatımızı artırabiliriz diye bize birçok sorular gelmekte. Bu konuyla alakalı biraz detaylı bir video çekmek istedik. Her şeyden önce ihracata başlamanın bir niyeti, bir sebebi, doğru bir usulü olması gerekiyor. Yani bizim rakibimiz ihracat yapıyor diye veya iç piyasada çok sıkıldık artık çözüm dışarıda gibi böyle biraz tabiri caizse yüzeysel bakışlarla ihracata başlamak esasında sürdürülebilirlik bir ihracat için yanlış bir başlangıç. İhracata başlarken asıl niyetimiz büyümek, pazar veya kaynak çeşitlendirmek olmalı. Eğer başka sebeplerden dolayı ihracata başlıyorsak genellikle sürdürülebilir bir ihracat ortaya çıkmayabiliyor. Bu anlamda neden ihracata başlıyoruz? Buradaki niyeti önce doğru bir şekilde oturtmak lazım. Yani biz büyümek istiyoruz. Kapasitemizi buna göre organize ettik. Sertifikasyon süreçlerimizi buna göre ayarladık. Personellerimizi buna göre eğittik. Altyapımız buna artık uygun ve buna göre biz yatırım yapıp ihracata başlayacağız demek gerekiyor. Diğer şekilleriyle ihracata başlanmaz değil, başlanılabilir ama devamlı karlılığın olduğu ve bir pazar payına sahip olunacak bir ihracatın gerçekleşmesi için birazdan bahsedeceğim alt unsurlar gerçekten çok önem arz ediyor. Her ticaret gibi ihracat için de çok önemli hazırlıklar gerekli. Her şeyden önce çalışacağımız paydaşların çok doğru bir elekten geçirilmesi lazım. İlk başta çalışacağımız gümrükçü. Gümrükçü denilince hemen gümrükte çalışan personel gibi algılar çıkabiliyor. Esasında bizim muhasebecimiz neyse aynı şekilde bir gümrük müşavirimiz oluyor. Biz ona vekalet veriyoruz ve bizim yerimize onlar bizim gümrük işlerimizi hallediyorlar. İyi bir gümrükçü seçimi birçok kritik süreçte gerçekten hayati öneme sahip. Bu anlamda çalışacağımız sektörle alakalı geçmişi olan, tecrübesi olan bir gümrükçü tercih etmemiz bizim için faydalı olacaktır. İkinci bir paydaşımız bankamız. Bankada özellikle dış ticaret işlemlerinde daha evvelden geçmişi olan bir şube veya banka seçmek yine bizim ticaretimizin sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir unsur. Zira yurt dışından mesela gelecek paralarla alakalı transfer süreçlerinde eğer yurt dışı ihracat süreci veya para transfer süreci iyi olmayan bir bankayla çalışıyorsanız burada mağduriyet yaşama ihtimaliniz gerçekten çok yüksek. Üçüncü paydaşımız da özellikle bu nakliye süreçlerinde lojistik firmalarının iyi seçilmesi çok önemli. Yani burada siz malı çok güzel üretebilirsiniz ama o bir geç giderse veya hasar görmüş şekilde giderse müşteri memnuniyeti açısından gerçekten lojistik firması kritik öneme sahip. Bunun ardında da belki sigorta firmamızı söyleyebiliriz. O da bizim yerimize malımızı sigortalayacak firma manasına geliyor. Bu dört paydaşı gerçekten iyi seçmek gerekiyor. Bunları henüz daha başlamadan kararını vermek lazım. Yani kervan yolda düzülür mantığıyla eğer bakarsak gerçekten yolda mağdur olan biz olabiliyoruz. Bununla birlikte bir ihracatçı olmak için biliyorsunuz sadece iki şartımız var. Birincisi bir vergi numarasına sahip olmak, ikincisi de bir ihracatçı birliğine kaydolmak. Dolayısıyla zaten bir şirketimiz olduğunu farz ederek bu konuşmaları yapıyorum. Bir ihracatçı birliğine, size yakın olan veya sektörünüzle alakalı bir ihracatçı birliğine aidatı yatırmak suretiyle bir üyelik gerçekleştirmemiz gerekiyor. Eğer bu birlik kaydı olmazsa biz kendimiz resmi ihraç çıkışımızı yapamayız. Tamam, gümrükçümüzü, bankacımızı, sigortacımızı, lojistik firmamızı seçtik. Ardından ihracatçı birliği kaydımızı da yaptık. Bununla beraber biz sıfırdan kendimiz ihracat yapmak istiyorsak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu kısma biraz gelelim. Öncelikle ürünümüzü gerçekten iyi tanımamız lazım. Dış ticarette aslında iki çıkış noktası var diyebilirim. Birincisi bir ürüne odaklanıp bu ürünü hangi coğrafyaya satabilirim diye düşünebiliriz. Veya bir coğrafyaya odaklanıp bu coğrafyaya ben hangi ürünü satabilirim diye bakabiliriz.
Eğer üründen yola çıkıyorsak veya coğrafyadan yola çıkıyorsak önemli değil. İşin %50'si tamam diyebiliriz. Çünkü bazen özellikle dış ticaret firmalarında yaşanan sıkıntılardan en önemlilerinden birisi şu olarak görüyoruz. Ne olursa satarım abi. Ne olursa satabiliriz gibi bir zihniyetle karşılaşabiliyoruz. Odaklanmak çok kıymetli gerçekten. Her yerde olan hiçbir yerde olamaz derler. Bu anlamda bir ürüne odaklandıysak eğer yolun belki de yarısı tamamlanmış demektir. Elimizde bir ürünün olduğunu farz edersek bu ürünle alakalı öncelikle ihracata müsait olarak sertifikalarımız var mı? Üretim kapasitemiz buna müsait mi? Belki de en atlanan ama kritik kısımlardan bir tanesi burası. Mesela bir üreticiyiz. İç piyasada ciddi bir pazar payımız var ama ihracat yapmak istiyoruz. Eğer üretim kapasitemiz dolu ve ihracatla alakalı bir sipariş geldiği zaman bunu üretecek bir kapasitemiz hali hazırda yoksa hiç ihracat için baştan hayal kurmaya gerek yok. İç piyasadaki belki bayilerinizi mutlu etmek için üretiminizi bölemeyeceksiniz. Bu durumu baştan değerlendirmek lazım. Yani ben yüzde kaç kapasite ihracata ayırabilirim, yüzde kaç kapasite iç piyasaya ayırabilirim veya ben iç piyasayı tamamen bırakıyorum, ihracata eğiliyorum gibi bunun kararını baştan vermek gerekiyor. Sertifikasyon, kapasite, personel durumu. Personel durumunda da şunu söylememde fayda var. Genellikle işte uluslararası öğrencilerden burada okuyanları belli cüzi ücretlerle firmalarda istihdam edip bunlardan ihracat pazarlaması beklenebiliyor. Yani belki eldeki imkanları değerlendirmek anlamında çok yanlış bir usul değil ama pazarlama dediğiniz şey iç piyasada bile düşündüğümüz zaman bir pazarlama kumaşı karakteri gerektiren bir konu. Yani sıradan bir öğrenci burada üniversite öğrencisi olduğu için veya dil biliyor olduğu için pazarlama personeli olamaz. Burada evet dil biliyor olması çok önemli ama pazarlamaya müsait bir kumaşının, bir karakterinin, bir fıtratının olması da ciddi anlamda önem arz ediyor. Bununla beraber normalde dış ticaret süreçlerinde 3 çeşit personel olması gerekir. Birincisi operasyon personelidir. Yani evrak süreçlerini düzenleyen, yüklemeleri takip eden, tabiri caizse işin biraz daha sekreteryası kısmında ve üretimi takip eden kısımda bulunan personellere operasyon personeli diyebiliriz. Ancak bunun ikinci basamağı özellikle pazarlama personelinde yapılan hatalardan bir tanesi şu oluyor. Hem personel hem operasyon yükü hem pazarlama yükü tek personele verilebiliyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Böyle olduğu zaman pazarlamada olması gereken motivasyon operasyon sürecine kayabiliyor. Çünkü orada ciddi ağır bir yük var operasyon kısmında. Dolayısıyla pazarlama personeli, operasyon personeli kesinlikle farklı personeller olmalı. En azından 2 kişi olarak bir ayrı olmalı. Üçüncüsü de esasında dijital pazarlama ve ticari istihbaratla alakalı süreçleri yürüten bir personel olması gerçekten elzem. Ama bu dönemde bazen buna bütçeler ayrılamayabiliyor. Bu anlamda belki dışarıdan hizmet alınabilir, danışmanlık satın alınabilir. Bu firmanın tamamen kendi tercihidir. Fiziki altyapı, personel altyapısı ve diğer paydaşlar oturtulduktan sonra oturulup bir pazarlama bütçesi çıkartılması gerekli. İyi bir maliyet hesabı, pazarlama bütçesi ve eğitim bütçesi yani personellere verilmesi gereken dış ticaretle alakalı eğitim ve danışmanlıkla alakalı bir hazırlığın yapılması gerekiyor. Bunların hepsi olduktan sonra ürünümüzle alakalı pazar araştırmasının mutlaka yapılıyor olması lazım. Pazar araştırmasından maksadımız burada aslında ürünle alakalı gitmemiz gereken doğru pazarların tespit edilmesi. Maksadımız bu. Doğru pazarları eğer bulamadan yola çıkarsak daralmada olan bir pazara gittiğimizi düşünelim. Mesela mobilya sektörü için diyelim ki Çin'e gittik örnek veriyorum. O pazar o konuyla alakalı daralmada çünkü içeride bir üretim var. Biz oraya gittiğimizde mobilya satmayı umut ederken biz oradan mobilya alacak kıvama gelebiliriz. Esasında burada olması gereken bu doğru ürünü seçtikten sonra ürünle alakalı doğru pazarı seçmek. Yani talebi artan, o ürünle alakalı talebi artan pazarı bulup oraya gidebilmek. Bunun için de daha önceki videolarımızda bahsetmiş olduğumuz pazar araştırması ve hedef pazar tespiti çok önemli. Peki pazarı tespit ettik. Pazarın ardından pazardaki bizim ürünümüzü satabileceğimiz müşteri profillerinin tespit edilmesi önemli.
Aslında satış kanalından bahsediyoruz burada. Yani ürünümüzü bir perakende mağaza, butik perakende mağaza, toptancı veya zincir mağaza veya bir süpermarket kanalıyla mı piyasaya süreceğiz? Yoksa kendimiz orada bir şirket mi satın alacağız? Yoksa bir ihale proje mi arayışındayız? Bunun gibi hangi kanaldan pazara gireceğimizi baştan ciddi bir şekilde tespit etmek gerek. Eğer bu olmazsa pazara gittiğimiz zaman hangi kişiyi görsek bizim ürünümüzle alakalı, sektörümüzle alakalı onu müşteri zannedebiliriz. İşte bunların gitmeden masa başında mutlaka analizinin çıkartılması gerekiyor. Bunlar çıkartıldıktan sonra yani müşteri profili çıkartıldıktan sonra en kritik kısım müşterinin bulunması kısmı başlıyor. Bu anlamda işin en kritik kısmı esasında müşteri bulunması kısmı. Hemen hemen bugün ihracata başlamak isteyen herkesin de en çok dikkatini çeken konu burası zaten. Şu ana kadar anlattıklarım biraz daha böyle bürokrasi gibi gelebilir. Şu anki kısım belki de en canlı kısım. Bununla alakalı zaten detaylı bir video çekeceğiz ama burada da konuyu birazcık açmış olayım. Bugün birçok kişi ihracatta müşteri bulmak için işte Türkiye'deki işte aracıları, dış ticaret firmalarını veya hedef pazardaki yine aracılar, mümessiller gibi yöntemleri tercih edebiliyor. Veya işte klasik usul fuarlara katılınabiliyor. Veya hedef ülkedeki ticaret müşavirlikleri üzerinden müşteri bulmaya çalışılabiliyor. Bunlar genel olarak bizim geleneksel yöntemler olarak adlandırdığımız müşteri bulma yöntemleri. Ama özellikle yeni dönemde bu Big Data çağında bizim yeni nesil ticari istihbarat yöntemleri dediğimiz yöntemlerle müşteri bulmak, özellikle de gerçek alıcıları bulmak çok daha artık kolaylaştı. Burada ticari istihbarat derken kısaca şundan bahsediyoruz. Mesela bir ülkenin gümrüklerinde kim kimden ne ürün almış, kaç paradan almış, bunun gibi detayları görebiliyoruz. Dolayısıyla gerçek alıcı firmanın ürünü ne kadar fiyattan aldığını görebilmek gerçekten bir maharet bizler için. Bunun gibi birçok ticari istihbarat yani ticari bilgi edinme yöntemlerini kullanarak müşteri bulunması pazara gitmeden çok önemli. Bu müşteriler bulunduktan sonra yeni bir sabır süreciyle bu müşterinin teker teker aranması gerekiyor. Burada da iletişim yani yeni nesil iletişim yöntemleri özellikle sadece mail atarak bir sonuç beklemeden aramalar yapılmalı. İşte çeşitli platformlar kullanılarak firmaların yöneticilerine ulaşılmalı. Yani gitmeden aslında saha ziyareti gerçekleştirilmeden önce o ziyaretin içi en maksimum şekilde doldurulmalı. Bunun nasıl doldurulacağıyla alakalı zaten dediğim gibi ileride videolarımız olacak. Bu hazırlıkların hepsini yaptıktan sonra saha ziyareti kısmı mutlaka gerçekleşmesi gereken kritik bir kısım. Eğer bunu gerçekleştirmezsek, yani şöyle düşünelim. Mesela İstanbul'da özellikle dünyaya açılan kapı olduğu için İstanbul, Türkiye için yurt dışından gelen birçok firma İstanbul'da bulduğu bir firmadan ürünü sipariş veriyor, alıyor, götürüyor. Ama mesela Anadolu'daki firmalar için durum aynı değil. Esasen bu yapılan hani ihracattır, evet resmi olarak ihracattır ama burada işin içinde pazarlama minimum seviyede. Yani ayağınıza gelmiş bir müşteriye aslında pazarlama yapıyorsunuz. Burada bizim için kritik nokta şurası. Eğer o müşteri gelirse Türkiye'ye fiyatı maalesef kendisi belirler. Ya çünkü bizden çok var tabiri caizse. Benden almazsa rakibimden alır. Ama pazara eğer ben gidersem fiyatı ben belirlerim. Dolayısıyla gitmenin getirmiş olduğu karlılık, aradan en az bir veya iki aracının çıkmış olması benim karlılığımı ve özellikle sürdürülebilir karlılığımı ciddi anlamda artırmakta. Dolayısıyla bütün hazırlıklar yapılmasına rağmen gitmeden ihracat yapılabilir mi? Yapılabilir, doğrudur. Özellikle belli pazarlar için, veri sağlığının güvenli olduğu pazarlar için gitmeden de ihracat yapılabilir, evet. Ancak saha ziyareti gerçekleşirse özellikle yüz yüze güvenin iyi olmasından dolayı satışların ciddi anlamda artacağını düşünüyoruz. Esasında böyle bir pandemi döneminde, temassız ticaret yapmak zorunda kaldığımız bir dönemde, seyahate gidemediğimiz bir dönemde bu yöntemlerin önemi daha da artmakta. Yine bu konuyla alakalı daha detaylı bir video çekiyor olacağız. Tüm bu süreçleri işletirken özellikle mevzuatla alakalı kısmı da dikkatten kaçırmamamız gerekiyor. Çünkü yapmak istediğimiz dış ticarette, ihracat veya ithalatta devletimizin veya karşı devletin, pazarımız olan devletin belli başlı mevzuat kısıtlamaları olabiliyor.
Örneğin Türkiye'de şeker ithalatı yasaktır. Veya salebin ihracatı yasaktır. Siz mesela bunu üretiyor olsanız bile bununla alakalı eğer mevzuata tam olarak hakim değilseniz veya gümrükçünüzden bu konuyu iyi bir şekilde teyit etmediyseniz bütün hazırlıkları yapsanız bile hazırlıkların tamamı boşa çıkabilir. Bu anlamda dış ticarete bir yekün olarak, bir bütün olarak bakılmalı. İşin içindeki mevzuata da mutlaka iyi bir şekilde hakim olunması çok çok önemli. Bunlarla birlikte az evvel bahsetmiş olduğumuz maliyet hesabında özellikle devletimizin ihracatla alakalı vermiş olduğu destekleri bilmekte çok ciddi fayda var. Pazara gideceğiz desek, pazara gidişle alakalı uçak biletlerimiz, konaklamalarımız, araç kiralamalarımıza kadar devletimizin desteği söz konusu. Gitmeden önce, daha adımımızı atmadan pazar araştırmalarıyla alakalı rapor satın alma destekleri var. Pazara gittikten sonra orada mesela bir ofis açacak olsak ofis açma desteği var. Marka satın alma desteği var. Teknolojik firma satın alma desteği var. Gibi devletimizin bu konuda birçok desteği var. Yine bununla alakalı da ayrı bir video çekmiş olacağız. Bunların tamamını bir toparlayacak olursak ihracatla alakalı esasında şunu net olarak, özet olarak söylemek mümkün. İç ticarete nazaran eğer oyunu kurallarına göre oynarsak çok daha güvenli ve çok daha karlı bir ticaret söz konusu. Ama burada usulü ve yöntemi iyi bilmek gerekiyor. Bunun için de açıkçası kısa da olsa bir çalışma, hazırlık aşaması gerekli. Her zaman ihracata çok fazla talep olmuştur ama özellikle bu dövizle birlikte herkes bir ihracata yönelim gösteriyor. Bunu hepimiz şahit oluyoruz. Ama esasında ithalatın dengelenmesi de en az ihracat kadar önemli bir konu. Şunu demek istiyorum. Ülkemiz ihracatının dahilde işleme rejimi kapsamında %60'ı ithalata dayalıdır. Özellikle ara mamulle alakalı dışarıdan getirmiş olduğumuz birçok ürün bizim ciddi bir ithalat kalemimizi oluşturmakta. Dolayısıyla ihracat yapacaksak eğer öncelikle girdilerimizi de bir kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum. Belki ihracattan önce yapmış olduğumuz ithalatlarla alakalı iyileştirmeler yapmak, iç piyasadan ithalatçıdan alıyorsak doğrudan eğer adetler uygunsa yurt dışından doğrudan kendimiz ithalat yapabilmek veya iç piyasada bunun alternatifi varsa bunu aramak maliyet hesabı açısından ihracatımızı çok daha sürdürülebilir bir yere getirecektir diye düşünüyorum. Bugünkü videomuz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.